Bir önceki dersimizde ilk yardımı ve amaçlarını anlatmıştık. İzlemeyen arkadaşlar için şuralarda bir yerde kart açılacak. Oradan izleyebilirsiniz. Bu dersimizde ilk yardımın temel uygulamalarını anlatacağım arkadaşlar. İlk yardımın temel uygulamalarından koruma kısmı. Koruma ne? Koruma, kaza sonuçlarının ağırlaşmasının önlenmesi için olay yeri değerlendirmesini kapsar. En önemli işlem, olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Ama burada bir dipnot olarak düşeyim. Ehliyet sınavlarında da çok çıkıyor. İlk yardımcı önce kendi can güvenliğini, sonra kazazedenin can güvenliğini sağlamakla mükellef. Sorularda mesela görüyoruz. Birazdan da bir soru göstereceğim size. Yanıltmak için şöyle der. İlk yardımcı önce kazazedenin can güvenliğini sağlar, sonra kendi can güvenliğini sağlar. Hayır, böyle bir şey yok. Her zaman bu çalışacağınız alanda olay yeri değerlendirmesi kapsamı adı altında kendi can güvenliğinizi, ardından kazazedenin can güvenliğini sağlamakla mükellefsiniz. İlk yardıma geçmeden önce mutlaka bu bölgenin olay yeri değerlendirmesi yapılmak zorunda arkadaşlar. Peki güvenli bir çevre oluşturmak için neler yapılabilir arkadaşlar? Yol bir reflektör vasıtasıyla kesilir. Diğer sürücüler bilgilendirilir. Meraklı kalabalık varsa uzaklaştırılır. Çalışmanızı önleyecek kalabalık varsa uzaklaştırılır. Araçta yangın, patlama veya uçurumdan yuvarlanma riskine karşın hemen müdahale edilir. Buranın artık güvenli bir alan olduğuna emin olduğunuzda bir sonraki basamak olan bilgilendirmeye geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bilgilendirme kısmına geçmeden önce size daha önce olay yeri değerlendirmesiyle ilgili sorulmuş soruları göstermek istiyorum arkadaşlar. Soru şu şekilde gelmiş. Trafik kazalarında müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Tıbbi yardım istenmesi. B. Yaralının araçtan çıkarılması. C. Yaralının hemen hastaneye taşınması. D. Trafikte can güvenliğinin sağlanması. Cevabımız demin anlattığım üzere D şıkkı arkadaşlar. Önce can güvenliği sağlanır. Aşağıdakilerden hangisi İlk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir? Kırıklara yerinde müdahale etmesi, kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi, kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması, bunların hepsini yapmakla mükellef arkadaşlar. Bakın burada işte demin bahsettiğim yanıltıcı kısım var. Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması. Önce kendi can güvenliğini sağlamakla mükellef ilk yardımcı. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir demiş. A. Koruma, B. Bildirme, C. Kurtarma ve D. Müdahale demiş. Arkadaşlar olay yeri olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevre. Hep hatırlayacaksınız. Olay yeri değerlendirme ve güvenli bir çevre hep koruma kapsamına girer arkadaşlar. Dördüncü soruya geldik. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Bildirme değil arkadaşlar. Kurtarma da değil. Tedavi etme zaten tamamen yanıltıcı bir şık arkadaşlar. İlk yardımcı hiçbir zaman tedavi etmez ve ilaç kullandırtmaz. Bunu bir önceki derste işlemiştik. Koruma arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar demiş. Cevabımız zaten direkt A'da verilmiş koruma ama diğerleri de bildirme, kurtarma, tedavi etme. Bu yine yanıltıcı bir şık arkadaşlar. Kurtarma diğer basamaklar. Önce kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi yapılır arkadaşlar. Yani koruma. Ve son sorumuza geçeceğiz. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? A. Yaralıları belirlemek. Hayır. Yaralıları araçtan çıkarmak. Hayır. Kazayı yetkililere haber vermek. Hayır. O bildirme kısmındaydı. Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben sadece birkaçını örnek olarak aldım soruların ama çok soru çıkıyor bu konudan. Bu dersimizde arkadaşlar korumayı işledik. Bir sonraki dersimizde bildirmeye geçeceğiz. Yani olay yeri değerlendirmesi yapılıp güvenli bir çevre oluşturulduktan sonra artık ambulansı arama, sağlık hizmetlerini arama, 112'yi arama kısmını işleyeceğiz. Ondan sonra da kurtarmaya geçeceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim.